Herkese merhaba. Yine bir dörtgen sorusu çözeceğiz bu videoda. Kolay ama güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Umarım videoyu izledikten sonra siz de aynı şekilde düşünür ve beğenirsiniz. Hemen sorumuzun çözümüne geçiyorum. Soruda bir kare verilmiş. Kare dikey bir doğru parçasıyla iki farklı dikdörtgene bölünmüş. Bu dikdörtgenlerin çevre uzunlukları toplamı 72 cm ise karenin alanı ne kadardır diye soruluyor. Bunu iki farklı yoldan çözeceğiz. İlk ile başlayalım. Şeklin bir kare olduğu için bir kenarına A diyebilirim. Diğerleri aralarındaki herhangi bir orantı verilmemiş. Yani X ve Y diyelim buna da. Bu orantıyı bilmiyorum ama X ve Y'nin toplamını biliyorum. Bu X ve Y A olacaktır. Çünkü bu bir kare. Şimdi bu karenin çevre uzunluklarını, daha doğrusu dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını teker teker tanımlayayım. Birincisine P1, ikincisine de P2 dersem şöyle. P1 eşittir. Bunu X ve A yardımıyla ne yazabiliriz? 2A artı 2X olacaktır. P2'yi de benzer şekilde yazacak olursam P2'nin de çevre uzunluğu 2A artı 2Y olur. Bunları taraf tarafa toplarsam, evet, burada 2A 2A 4A oldu. P1 artı P2'yi yazalım. Eşittir 4A artı 2x artı 2'ye gelecek. Ben onu 2 ortak çarpan parantezine alayım. X artı y olsun burası. X artı y'nin ben a olduğunu biliyorum. Yani şurası a. Yani P1 artı P2 4a artı 2a eşittir 6a'ymış. Bana bu toplam veriliyordu. 72 santimetreydi. Yani 6a eşittir 72 ise buradan A uzunluğu buluyorum. 12 santimetre. Artık rahatlıkla ABCD karesinin alanını bulabilirim. O da 12'nin karesi eşittir 144 santimetre kare. Gördüğünüz gibi zor bir soru değil arkadaşlar. Yalnız ben bu soruda bir şeye odaklanmak istiyorum. Bu soruyu biz farklı şekilde de çözebiliriz. Dediğim gibi iki farklı şekilde çözeceğimizi söylemiştik videonun başında. Şimdi onu çözelim. İkincisini görelim. Nasıl? Şöyle hemen sayfamı değiştireyim. Arkadaşlar aşağı yukarı karem bu şekilde bir şekil. Şurası 12 yine aynı şekilde. Ben bu değişik parçalara ayırdım. O 2'ye 10 olsun mesela. Peki şuradaki parçayı oynatırsam acaba şuradaki dikdörtgenlerin çevrelerinde herhangi bir çevre uzunluklarının toplamında herhangi bir değişiklik oluyor mu ona bakalım. Arkadaşlar şöyle ilk önce birincisini hesaplayalım. 12 artı 2 14 28 burası 28 oldu. 12 artı 10 22 burası da 44 oldu. Yani toplam çevre uzunluğu arkadaşlar 72 yine gördüğünüz gibi. Peki 8'e 4 olsaydı, yani buradaki ben doğru parçasını şu şekilde oynatsaydım, sağa doğru oynatsaydım çevre uzunluğunda herhangi bir değişiklik olacak mıydı? Bakalım çevre uzunluğu toplamlarında. Evet, 12 artı 8 20, yani burası 40 santimetre. 12 artı 4 16 32. Topladığım zaman 40 artı 32 yine 72 santimetre olduğunu görüyoruz. Yani görmüş olduğunuz bu ortadaki doğru parçasını ben sağa ve sola rahatlıkla oynatırım. Bu durumda birinden işte diyelim ki A birim kadar kayıp oluyorsa diğerine A birim geleceği için herhangi bir kayıp söz konusu değil. Alanda da herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Çünkü bunların kenarlarını genişletmiyorum veya daraltmıyorum. O zaman demek ki bu çevre toplamlarında herhangi bir veya alanda herhangi bir değişiklik olmayacaktır bu değişikliği yaptığımda. Peki sorumuzu daha kolay hale nasıl getiriyoruz? Şöyle işte gördüğünüz gibi x'e y şeklinde verilmiş. Mesela şöyle x ve y şeklinde bilmiyoruz. Buraya da mesela yine bilmiyoruz. Herhangi bir şey söylemeyelim şu anlık. Bunu ben a'ya a şeklinde parçalayayım. Mesela bu tam ortada olsun çizgi. Bu durumda yani yüksekliğim 2a olacak kare olduğu için. Şimdi bana bu çevre uzunlukları toplamı verilmiş 72 idi. 72. Yani gördüğünüz gibi iki tane dikdörtgen, eş dikdörtgen var burada. Yani bir tanesinin çevre uzunluğu 36, diğeri de 36 olacak şekilde olur. Peki kenar uzunlukları ne olur? Burası 2A bakın. Şurası A, burası da A.
Yani bir tanesinin çevre uzunluğu arkadaşlar 2A, 2A, 4A, 2A da buradan gelecek 6A. 6A eşittir 36'dan. A'nın buradan 6 olduğunu görüyorum. Bir kenar uzunluğu dikkat edin bu sefer 2A almıştım. O zaman bir kenarı 12 olacaktır. Yani alana rahatlıkla ulaşabilirim. Alan eşittir 12'nin karesi gördüğünüz gibi. Evet, umarım sorumuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.